Merhaba, yeni bir video ile karşınızdayım. Meslek anılarım çok fazla. Bu kez 1985 yılında ünlü diktatör Marcos'un Filipinleri yönettiği dönemin son günleri, son ayları. Yani Marcos'un yerini Corazon Aquino'ya bırakıp Hawaii'ye kaçtığı günlere dönüyorum. Gariptir onun ülkeyi terk etmesi, o güne kadar süre gelen olaylar. Birdenbire kendimi Filipinler'de birkaç ay kalır buldum. Çünkü ajansım bunu istemişti benden. Filipinler'de kalmamın nedenlerinden biri de o bölgede yaşayan Müslüman gerillalar. Çok önemli bir konuydu ama ulaşmam mümkün değildi. Çünkü Marcos hükümeti döneminde baş kaldıran ama Aquino döneminde de savaşlarına devam edip özerklik isteyen Moro gerillaları. Bu amaçla Mindanao Adası'na gittim. Gerekli başvurularda bulundum ama biraz zor ilerliyordu. Dünyanın en önemli, en ilkel altın madenlerinden birinin bulunduğu bir ada. Dvalval diye bir bölge. Altın tutkusu ne zamandan beri var bilinmez. Bilinen bir gerçek halen var olduğu. Bu tutku insanları zaman zaman ölüme götürüyor. Büyük serüvenler yaşanıyor. Böyle inanılmaz bir dağ yamacı. O dağ yamacında birkaç metrelik bir patika. Patikanın iki tarafında adeta mukavvadan yapılmış, kontrplaktan yapılmış evler, evcikler. Ve bazıları bakkal dükkanı, bazıları genel ev, bazıları meyhane, bazıları sarraf. Herkes silahlı. Ve o iki yamacın arasındaki o minicik patika yolun ortasında da cıvalı su akıyor. Her gün onlarca insanın felç olmuş haline tanık oldum o yoldan taşınırken, geçirilirken. Korkunç bir şey. O madene ilişkin bir fotoğraf belgeseli yaptım. Hatta video da çektim. Çok da güzel görüntüler vardı. Tabii bütün bunları yaparken mecburen konaklama durumundaydım. O barakalardan bir tanesine konakladım. O gece inanılmaz bir yağmur yağdı. Hani bizim metroları basan suyun neden olduğu yağmurun birkaç biçimini düşünün siz. Ve açık bırakmış olduğum o barakanın penceresinden içeri hayatta en çok korktuğum yaratık olan, yani o kadar savaşlara girdim ama en çok korktuğum şey diye sorulduğunda cevap verdiğim fare iğrisi sıçanlar girdi. Öylesine girdiler ki artık sayılarını söylemeyeceğim ama yerden yüksekte olan o masa benzeri uyku tulumu serdiğim yatağa tırmanmaya başladılar. Alüminyum bir uyku tulumum vardı. Ona tırmanırken artık kalp krizi geçirmenin aşamasındaydım. Var gücümle o kontrplak duvarlardan birine dayandım. Duvar çöktü. Ben de birkaç metre aşağıdaki komşu bakkalın un çuvallarının üzerine düşmüşüm. Tabii o çuvalların üzerine düştüğümde açık kalan un çuvallarından bir tanesinden yayılan un, çiziklerimden çıkan kan ve karşıda beni gülerek izleyen Filipinli madenciler. Neyse bu olaya tanık olan madencilerden bir tanesi geldi. Müslüman olduğunu söyledi. Müslüman madenci olduğunu. Benim de Türk olduğumu duymuş. Benimle tanışmak istediğini söyledi. Akşamleyin birlikte karşıdaki bara gittik. Ve gariptir. Böyle bir muhabbet, bir dostluk. Filipin'de yaşayan Müslümanlar, yıllardan beri özellikleri için savaşanlar ve onlardan bir tanesi silahlı bir örgüt mensubu olmak yerine bir madenci olmuş. Onunla konuşurken birdenbire buz istedi. Çünkü kolunda çok garip bir bilezik vardı. Metal görüntülü bir ottan yapılmış bir bilezik. O istediği buz kovasının içine koydu. Genişleyen o bileziği bunu sana veriyorum dedi. Bu dedi sana hediyem ama bir özelliği olan bir bilezik bu. Bunu kaybettiğin gün anla ki çok ciddi bir badire geçireceksin. Ama arkasında müthiş bir iş yapacaksın dedi. Garip oldum. Onun bana vermiş olduğu bileziği taktım. O gün Dvalval'ı terk ettim. Diğer işlemimi tamamlayıp Paris'e doğru geri dönüş yolculuğuna başladım. Filipin hava yollarıyla uçuyordum. Paris'e indiğimde sabahın erken saatleri bir anda baktım ki bilezik yok. Aradım, yerde de yoktu. Nasıl düşmüştü bilmiyorum ama demek ki bir şeyler beni bekliyordu. Havaalanına iner inmez Orly havaalanına kendisine özel dostlar yaptığım Mehmet Ali Birand'ı aradım. Allah rahmet eylesin. Çok acele Brüksel'e gelmen lazım dedi. Biraz dinlemem gerektiğini, çok yorgun olduğumu söyledim ama ısrar etti. Atlayıp Kuzey Garı'na gittim. Kuzey Garı'nda hızlı tren TGV'nin gişesindeyim. O zamanlar tabii bugünkü gibi elektronik post makineleri yok.
kredi kartıyla aldığınız zaman bir şeyler imzalamak gerekiyor. Kartımı verdim. Omuzumda 2 tane çanta. Sol tarafımda kirli olan çamaşırlarımı sakladığım çanta. Sağımda da fotoğraf makinelerim, yaptığım işler, biriktirdiğim para. O sağ tarafımdaki çantayı yere koydum. Slip'i imzaladım. Bir baktık bir çanta kaybolmuş. Allah'ım. Yani düşünüyor musunuz? Aylarca çalıştığım bir ülke. Olağanüstü bir iş. Birikmiş bir kiram vardı. O kira borcumu ödemek için yanımdaki para, her şey bitmişti. Dost diye bildiğim bir sürü insan aradım ama hepsinden nasihat aldım. Atlayıp işte ödünç almış olduğum parayla tekrar gitmeye karar verdim. Biletimi aldım. Filipinlere gittim. Daha önce Mehmet Ali Birand'a söz verdiğim bütün işleri yaptım. İlaveten ne oldu biliyor musunuz? Mindanao Adası'na gittim. Ve gariptir. Bana o kişinin dediği gibi hayatımdaki en önemli işlerden biri olan Moro İslam Kurtuluş Ordusu'nun lideri Haşim Selamet'i hem buldum hem Moro gerillalarının kamplarında günlerce kalıp hayatımın en önemli işlerinden birini yaptım. Şu ana kadar Haşim Selamet hayatta değil ama onun o gerillalarıyla benim kadar uzun süre çalışan, belgeseli yapan kişi yok. Yapmış olduğum Moro gerillaları röportajı gerek ülkemde 38. günde gerek dünyada çok ciddi ilgi uyandırdı. Yüzlerce sayfa fotoğraflarım yayınlandı dünya basınında. Mehmet Ali Birand'dan ciddi övgüler aldım. Bütün bunları yaparken gariptir. O madencinin bana vermiş olduğu moral ve o bilezik hiç unutamadığım bir olay. Yeni yüklediğim videolardan haberdar olmak için Coşkun Aral kanalına abone olunuz. Bu arada yapmış olduğum çalışmalarla ilgili önerileriniz varsa veyahut da özellikle arzu ettiğiniz bölümler varsa bu konularda da beni uyarınız.